isim olun. Şimdi değerli izleyicilerimiz şunu bilsin. Genel kanında Kitab-ı Mukaddes kaynaklı olarak Allah insanı çamurdan heykel halinde yapmış. Bir heykel. Sonradan da bir ruh üfürmüş. O hemen kalkıvermiş, insan olmuş. Evet. Bu Kitab-ı Mukaddes anlatımıdır. Evet. Bu Kur'an'ın anlatımı değildir. Doğru. Bakın. Bu Kur'an'ın anlatımı değildir. Peki Kur'an'daki yaratılış nedir? Ve nasıldır? Bunu her Müslümanın A'dan Z'ye kadar Kur'an'ını iyi bilmesi lazım. Evet. Dinini sağlamlaştırması lazım. Şimdi biz bu olayı, bu yaratmayı, ruh çamurdan yaratılma, tesviye, ruhun üfürülmesi, meleklerin secdesi, şöyle anlatayım. Kur'an'da arka arkaya birer cümleyle anlatılır bu. Gördüğümüz gibi. Ama bu anlatılan aşamalar en az milyon yıl mı oldu? Milyar yıl mı oldu? Tabii bilemeyiz. En azından milyarlarca yıl oldu. Tamam mı? Tesviyesi. En az milyarlarca yıl oldu. Kur'an'da bunlar arka arkaya ayetlerde anlatıldığın zaman hemen yarım saatte olmuş, bitmiş gibi falan filan Allah öyle bir şey anlaşılmasın sakın. Öyleyse bu yaratılış serüvenini insanın hani böyle çamurdan yaratılmayla meleklerin insana secde etmesi, boyun eğmesi, teslimiyet görmesi aşamasının ayetlerini Kur'an'dan birer bakalım. Evet. Oradan öğrenmemiz Çok gerekir. örnek kısa vereceğim. Buyurun. Bak şimdi. Şimdi Cenab-ı Hak biliyorsunuz daha önce çamurdan yaratıldı ya. Evrenin bir de daha önce çamurdan evvelki hali var. Değil mi? Gaz hali var, ateş hali var, şu var, bu var. Şimdi biz çamurdan yaratılmayı şöyle ifade ediyoruz. Maddeden yaratılma. Maddeden. Tabii ki. Şimdi bunu ön bilgi olarak şey yapıyorum. Allah insanı topraktan, çamurdan yarattı dendiği zaman Allah insanı maddeden yarattı demek. İblisi, cinni ateşten yarattı dediğimiz zaman ateşte enerjiden yarattı. Enerji. Tabii ki. Görünmeyen varlıklar, bilinmeyen varlıklar, iblis, düşünce yetisi, zihinsel fonksiyonlarımız, yani bizim içerimizde de o kadar yani enerjiden yaratılmış varlık var ki. Evet. Daha psikoloji onun çoğunu tespit etmiş, çoğunu tespit etmemiş. Onlar enerjik varlık. Yani yeryüzündeki varlıklar iki çeşittir. Bir maddeden yaratılan varlıklar vardır, bir de enerjiden yaratılmış varlıklar vardır. Şimdi insanın görünümü, vücudu, fonksiyonları değil, vücudu, varlığı, cesedi, öyle diyeyim, bünyesi maddeden yaratılmıştır. Tamam. Evet, biz bunu Hicr suresinin 26-29. ayetlerinde de görüyoruz. Bir. Ayrıca Saffat 11'de, Mü'minun 12-14'te, Enbiya 30'da, Furkan 54'te, Mürselat 20'de, Nur 45'te, Hac 5'te, Mü'min 67'de, Kehf 37'de, Kıyamet 38'de de bakılabilir. Ama şimdi burada hani demiştik ya, bak şimdi çok enteresandır. Allah böyle çamurdan bir heykel yapmadı demiştik. Öyle zannediliyor Kitab-ı Mukaddes'e. Hayır, öyle değil. Bakın Secde suresinin 7. ayetini iyi okusunlar. Ki o oluşturduğu her şeyi en güzel yapan ve insanı oluşturmaya bir çamurdan başlayandır. İnsanın yaratılması çamurdan değil, çamurdan ilk çamurla, yani maddeyle başlanmış. Evet. Ondan sonra başka aşamaları gelecek. Sonra bak çok enteresan. İnsan bir anda, hani bugünkü anlaşıldığı gibi, yani kabul edildiği bir anda bugünkü yapısıyla yaratılmamış. Nasıl yaratılmış? Nuh 14'ü görelim. Oysa o sizi gerçekten tavır tavır, aşama aşama oluşturmuştur. Öyle mi? Evet, aşama İnsan aşama aşama yaratılmış. Evet. Bak aşama aşama. Yani jeolojik uyuma göre, coğrafyadaki uyuma göre aşama aşama yaratılmış. Demek ki bir defada toptan olmamış, yaratılmamış. Evet, bir şey daha var burada. Burada başlamış, maddeden başlamış aşamaya. Nuh 17'de. Ve Allah sizi yeryüzünden bir bitki olarak bitirdi. Bitki olarak. Evet.
Bunu hani bugünkü biyologlar hani genle başlıyorlar. Diyelim ki bir çorbadan içerisindeki genin üremesinden sonra genlerin çoğalmasından falan filan. İşte bu aşamalardan bir tanesi de insanın evriminde, geçmişinde aşamalardan bir tanesi de bitkilik aşamasıdır. Evet. Tamam mı? Şimdi bu aşamaları, şimdi Allah aşama aşama diyor ya, hepsini tek tek burada hani biyoloji bilgisi vermeye ehil değiliz, gereği de yok. Bu aşamalar Mü'minun suresinin 12-14'ünde, Mü'min 67'de, Hac 5'te, Keyf 37'de ve Kıyamet 36-38'de belirtildiği gibi toprakla başlayıp bugünkü halimize gelinceye kadar devam etmiştir. Evet, buralarda ne var? Kemiksiz hali var, kemiklenmişi var, şuyu var, buyu var vesaire. Şimdi devam edeceğiz. İnsan önce yaratılmış. Tamam, çamurdan yaratıldı. Ve arkadan burada ne denmişti? Düzenlenmiş diyor. Ben düzenledim. Evet. Bir de düzenleme aşaması var. Bir kaba hali var, bir de düzenlenme hali var. Yani insanın düzenlenmesi ilk yaratılıştan sonra olmuştur. Bak. İlk defa yarattıktan sonra. Ala suresi 2 ile 5'te oluşturup düzene koyan, ölçümlendirip sonra yol gösteren, otluğa çıkartıp sonra da onu kapkara bir ser haline getiren Rabbinin yüce adını temize çıkar. Evet, şimdi Abese 2.5'te, İnfitar 6.8'de, Abese 19'da insanın, bakın, şimdi insanın tesviyesinden, düzeltilmesinden, şekle sokulmasından da bahsedilir. Evet, şimdi insanın yaratılıştan sonraki yaratılış ilk defa bu aşamalar vardı ya, eşeysiz üreme. Eşeysiz. Bakın Nisa 1'de, ey insanlar sizi tek bir nefisten oluşturan, ondan eşini oluşturan. Önce insanın eşi de kendi şeyinden oluşturulmuş. Öyle mi? Evet. Bu aynı ifadeyi Araf 189'da, Zümer 6'da bakılabilir. Eşeysiz üreme. Tamam mı? Şimdi bu eşeksiz üreme bilimsel olarak aseksüel üreme tabir edilir. Bunu bilim bugünün inceliği kabul ediyor. Ve bu şu anda da eşeksiz üreme köpek balıklarında, hindilerde, komo ejderlerinde, yılanlarda, vatozlarda olabilir. Biz bunu yeri geldi eşeksiz üremeyi Meryem Valide'nin üzerinde de tahakkuk ettirtildiğini şey yapıyoruz. Ve insanın geçmişinde de bitkiyle bir ortak özelliği var. Hani bitki demişti ya. Bitki demiştik. Ve şu anda bakın bilimsel olarak bütün dünya tespit etmiştir ki, bak bütün dünya tespit etmiştir ki bildiğimiz muz ağacı, muz bitkisi var ya, muz bitkisiyle, muz ağacıyla insanın DNA'sı %50 aynı. Vay be, enteresan. Bak bunu bugün bilim tespit etmiş. Evet. Bugün tartışılmıyor. Muzla insanın DNA'sı dediğim gibi %50 aynı. Şimdi bu evrimle bu %50'ye kadar düşmüş. İnsanı geriye doğru götürüp evrimi terse çevirdiğin zaman, geriye götürdüğün zaman varacak. Dediğim gibi bitkilerle insanın DNA'larının %100 bir olduğu bir dönemde yaşamış, geçmiş olduğunu herkes tespit edebilecektir. Şimdi devam ediyor. Şimdi aşamalar vardı ya. Evet. Duyma, görme ve duygu, zihinsel fonksiyonlar insana sonradan kazandırılmıştır. Duyma, görme. Evet. Duyma, görme, duygu, zihinsel fonksiyon insana sonradan kazandırılmıştır. Evet, okuyalım Secde 9'u. Sonra da onu düzeltip bir biçime soktu. Onu bilgilendirdi. Sizin için de kulak, gözler ve gönüller var. Gönüller. Evet. Önce kulak. Yani insan bu evrim içerisinde, tekamülünde önce duyu özelliği gelişmiş, sonra görme özelliği, sonra da gönüller, fuat diyor. Fuat, tamam. evet. Sonra da gönüller gelişmiş. Nahl 78'de ve Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmezken çıkardı ve sahip olduğunuz nimetlerin karşılığını ödeyesiniz diye işitme, görme, duyularını ve gönüller verdi. Hepsini, evet. Şimdi Mülk 2 ile 3'te aynı şeyi görürüz. Araf 11'de
Ve hiç kuşkusuz biz sizi oluşturduk. Sonra biçimlendirdik. Evet. Sonra da evrendeki güçleri Adem'e, yani bilgilenmiş, vahiy almış insana boyun eğip teslim olun dedik. İblis düşünce yetisi hariç hemen boyun eğip teslim oldular. O boyun eğip teslim olmadı. Tamam. Mü'minun 78. Ve Allah sizin için duymayı, gözleri, kalpleri inşa edendir. Kendisine verilen nimetlerin karşılığında ne az görüyorsunuz. Gördünüz mü? Ya. Silsileyi. Şimdi bazı bağnazlar bu ayetleri bilmezler. Kur'an'ı bilmezler, tamam mı? Evet. İşte zamanında bilim adamının bir tanesi Evrim diye bir şey yazmış. Evet. Teori Teorik, geliştirmiş. Öyle mi? Tekamül O tekamül nazariyesi diye onu şey yaptığımda ona düşmanlıklarından Evet. Kur'an ayetlerine de düşmanlık ederler. Kur'an ayetlerini doğru anlatanlara da düşmanlık edebilirler. Ediyorlar zaten. Hazır olun. Evet, doğru. Tamam. Ediyorlar zaten. Tamam. Evet. Hazır olun. Kabul etmiyorlar Kur'an He. bu kısmını. Şimdi bak, yaratılış aşamalarını Tabii. böyle. Şimdi bir kaba yaratma, o şartlara göre tesviye, biçimlendirme, şekillendirme, sonradan da duyma, görme ve gönüller. Gönüllerin oluşturulması. Evet, şimdi bu yaratılış serüveni burada devam ediyor. Şimdi bu yaratılışta neler olmuş? Erkeklik ve dişilik meni ile belirlenir. Evet. Şimdi Necm 45-46'da, şimdi bunun anlamı ne? Hiç kuşkusuz Allah yaratmayı plana koyduğu zaman iki çifti, erkeği ve dişi bir nutfeden, spermden oluşturan da odur. Şimdi bağnazların kulakları çiğnesin. Hani hep kızı olup da Evet. hanımını suçlayanları falan. Suçluyorlar. Çocukların cinsiyetinin oluşmasında kadınların rolü yoktur. Yoktur tabii. Tamam, yoktur. Tamamen erkek tarafındaki özelliklerden doğacak çocuklar erkek ya da kız olmakta. Kromozom durumlarına göre. Evet. Şimdi burada bir şey daha var. Şimdi o ayeti de belirtelim. İnsanın yapısı bakımından değersiz olduğu dönem milyarlarca yıl dehir devam etmiştir. Hani sözümün başında da dedim ki bu aşamalar insanın yaratılışı ve yani bugünkü yani mükemmel insan diyecek kayda değer bir konum alıncaya kadar önceki dönemlerinden yaratılmış o kaba dönemden tesviyesine kadar, tesviyesinden kulağının oluşmasına, kulağının oluşmasından sonra gözünün oluşmasına, gözünün oluşmasından da duygularının ağlaması, sızlaması, gülmesi, şey yapması, yani böyle merhameti, öfkesi vesaire gibi duyulan oluşmasına kadar ne zaman geçmiş? Uzun bir zaman. Dehir. İnsan üzerine henüz kendisi anılabilecek bir şey değilken dehirden milyarlarca yıldan bir süre geçti mi? Elbette geçti. Yani hani insanın tanımında önce bir hayvanlık dönemi vardı dedik ya. Evet. Bunlar oluşuncaya kadar diyor Cenab-ı Hak milyarlarca yıl geçti diyor. Evet, çok açık. Milyarlarca. Evet. Demek ki defaten böyle hadi bir çamurdan şey hemen deyip o da ayağa fırlamamış. Öyle bir şey. Evet. Bunu da unutmayalım. İnsan suresinin 1. ayetinde de insanın dediğim gibi insan olacak bir niteliğe gelmesi için milyarlarca yıl geçmiştir. Evet. Bunu bugün de bilim öyle mi? Bunu ispatlıyor. Evet. Bugün bilimde bunu aynı şekilde ispatlamış, keşfetmiş diyelim. Keşf daha güzel tabir. Evet, keşfetmiş. Zaten vardı. Vardı. Keşfetmişler değil mi? Bilim keşfetmiştir. Bu keşfiyle ispatlıyor. Doğru. İnsan yaratılışını İşte şey yaptık. Bu aşamadan sonra insan duygulanmış, artık duygu sahibi de olmaya başlamış. Evet. Duygularını nasıl diyelim, öfkesiyle, sevinciyle, kininiyle, buğzuyla, menfaatçılığıyla, yani öyle bunların hepsini şey yapalım. İnsanın bütün Duyguları özelliklerini gelişmiş. o öyle bir duruma gelmiş. Evet. Öyle bir duruma gelince de ne olmuş? İnsan yeme, içme hırsıyla yeryüzünde fesat çıkarmaya başlamış, kan da dökmeye başlamış. Vahşi bir hayvan. Artık o vahşileşmiş yeniden. Tamam, hayır işte artık şimdi bir aslanı düşünün, öyle değil mi? Bir kaplanı düşünün. Şimdi için. o ne yapıyor? İçgüdüsel olarak karnını doyurmak için şey yapıyor. Ama insanda başka duyular var. Hırs var. Egoizm var.
Evet. Hep Doymuyor. benim olsun, hepsi benim olsun noktası var ya. Doymuyor. İşte o noktada Cenab-ı Hak insana işte hani evrendeki güçler var ya onun boyun eğmesini şey yapacak. Oradan. İşte o noktada Cenab-ı Hak ona ne yapmış? Ruh üfürmüş. Evet. Efendim Şimdi- bu ruh üfürülmesini biz burada bırakalım isterseniz. Süremiz doldu.